Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Two champions, two disciplines, one question. Who will be champion of champions? Fight Club Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Bilgehan Demir. Bu akşam Mısır'da Alexander Usyk ve Rico Verhoeven arasında olağanüstü bir ağır siklet boks müsabakası var. Ağır siklet boks müsabakasında neler yaşanacak ve alt maçlar hangisi? Bu geceyle ilgili bütün detayları sizlere anlatmak için buradayım. Yayınımız başlıyor. Bu gece Mısır'da Giza piramitlerinin hemen önünde kimle kim karşı karşıya geliyor? Şimdi tek tek o maçlara bir bakalım. Alexander Usyk, Rico Verhoeven WBC ağır siklet dünya şampiyonluk maçı. It's 12 rounds of boxing for the universally recognized and linear heavyweight championship of the world. Hamza Şiraz, Alen Begic. WBO Süper Orta Siklet şampiyonluk mücadelesi. Boştaki kemer için kapışacaklar Mısır'da bu akşam. Main event, 12 rounds scheduled for the vacant WBO Super Middleweight Championship of the World. Kadınlar Dünya Şampiyonluk maçında WBO'da Süper Sinek Siklet'te Japon Hiruta ve Mısırlı Solman karşı karşıya gelecekler. And WBO Women's Super Flyweight Championship of the World. Ağır siklette Frank Sanchez tekrar sahne alıyor ve rakibi Torres Jr. A final eliminator for the IBF Heavyweight World Championship. Gecenin içinde birçok alt maç var ama bir tanesinden daha bahsetmeden olmaz. Jack Catterall, Shakram Giyasov. The vacant WBA Regular Welterweight Championship of the World. Mısır'da böylesine büyük bir organizasyon yapıldığında ve Riyadh Season adı altında yapıldığında dünyanın dört bir yanından jet uçakları, özel uçaklar havalimanlarına iner ve dünya ünlü boksörler hemen görünür. Canelo geldi özel bir jetle. Canelo 12 Eylül'de Suudi Arabistan'da Enbili ile karşı karşıya gelecek. O maçın tanıtımı için de Canelo aslında buradaydı. Hem de bu maçın tanıtımı için bir taşla iki kuş vurmuş vaziyetteler. Hem Canelo hem Enbili ikisi de Mısır'da. Hatta face to face yaptılar. Yüz yüze geldiler. O maçın tanıtımını şimdiden yapmaya başladılar. Bu anlarda Cruiserweight'in şampiyonu Opeta'yla Pound for Pound listesinin zirvelerinde yer alan Terence Crawford'un yaptığı güreş de unutulmazlar arasına girer. Anthony Joshua o da geldi. Terence Crawford o da geldi. Ve Mısır piramitlerinin önünde gecenin ana maçını yapacak olan Alexander Usyk ve Rico, aynı zamanda Hamza Şiraz, onlarla birlikte bütün böyle süperstarlar gelmişken o piramitlerin önünde böyle bir walk, yani yürüyüş yaptılar. Çok da güzel bir görüntü çıktı ortaya. Canelo'yu yenen Terence Crawford, Canelo ile böyle bir kucaklaştı. O görüntü de gözlerden kaçmadı. Düşünün, dünya şampiyonluk maçı yapacak iki boksör face to face için yan yana geliyorlar. Tam böyle yüzleşecekler. Boksörlerden bir tanesi o face to face'i bırakıp aşağı inip biriyle kucaklaşıp geri dönüp face to face'e giriyor. Saygıya bakar mısınız? Kim yaptı bunu? Alexander Usyk yaptı. Kim için yaptı? Terence Crawford için yaptı. Usyk bir anda yüz yüze gelecekken Rico'yla indi. Önce Terence Crawford'un yanına gitti. Onunla bir kucaklaştı. Ardından gitti face to face'i yaptı. Adamın odaklanması sadece rakip olması gerekirken Pound for Pound listesindeki en büyük rakibini böylesine kucakladı.
Harbiden helal olsun. Here they are face to face, ladies and gentlemen, challenger and champion. The challenger that came... İkinci enteresan görüntü Canelo. Biliyorsunuz o da orada. Golovkin de orada. Golovkin de geldi. World Boxing'in, amatör bokstaki yeni yapılanmanın başındaki isim Golovkin de Mısır'daydı. Ama Canelo ile yan yana girip gelmediğini açıkçası göremedim. Dikkat etmedim, belki de gelmişlerdir. Umarım en son face to face budur. Tartıda yapıldı. Aman Allah'ım, her gördükleri yerde ama her gördükleri yerde face to face yaptılar. Usyk ve Rico. Boksörlerin basın toplantısında yapacakları konuşmada nasıl salvolar yapacakları, birbirlerini nasıl zor duruma düşürecekleri beklendiği sırada asıl açıklama Turki Aleşek'ten geldi. Suudi Arabistan'ın eğlence başkanı veya işte ne diyeyim size bakanı, hatta Ronaldo'ları getiren projenin başındaki adam bu. Turki şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul'a gidiyoruz 2027'de. Ayasofya Meydanı'nda Usyk'e maç yaptıracağız gibi bir açıklama yaptı. Usyk bile çok şaşırdı. Yüz ifadesine bakın. We are planning for something now to give to Usyk in the future. We are thinking, and I know he doesn't want to talk about the future, but we are planning, and I want to give you a small secret. We are planning to do something amazing in Istanbul. Heard us, the people in Istanbul and the government in Istanbul, to do something amazing near Ayasofya next year inshallah. Bana göre çok heyecan verici bir ağır siklet mücadelesi. Two champions, two disciplines, one question. Who will be champion of champions? Dünyanın en iyi kickboksörüyle dünyanın en iyi ağır siklet boksörünün karşı karşıya geldiği bir maç asla kötü bir müsabaka olamaz. Ama ilk 15'te yer alan ve bir unvan maçı bekleyen diğer boksörlere büyük haksızlık olduğu da %100. Sadece ilk 15 değil, bütün ağır sikletler unvan maçına çıkmak için büyük bir hasretle böylesine fırsatlar beklerken daha ikinci profesyonel boks maçında Rico Usyk'le hem de WBC'nin ağır siklet dünya şampiyonluk maçında karşı karşıya geliyor sevgili arkadaşlar. WBC bunu, yani Dünya Boks Konseyi bunu resmi unvan maçı olarak atadı. WBA Federasyonu karşı çıktı, kabul etmedi. Ama eğer Alexander Usyk bu maçı kaybederse unvan Rico'ya gitmeyecek ama Usyk şampiyonluğu kaybedecek. Aynı şekilde IBF Federasyonu da bunu kesinlikle ve kesinlikle reddetti. Eğer Rico kazanırsa Usyk'in şampiyonluk kemeri boşa çıkma ihtimali de çok yüksek. Ring Magazine de açıkçası bu şampiyonluğa biraz kendileri düzenlemesine rağmen biraz mesafeli kaldılar. Adaletsiz tarafı bu. İkinci adaletsiz tarafı Alexander Usyk tarihin en iyi ağır sikletlerinden bir tanesi. Hatta Muhammed Ali ile bile kıyaslandı. O mu diye. Sevgili boks severler, böylesine yüksek yetenekte Tyson Fury'yi 2 defa, Joshua'yı 2 defa, Daniel Dubois'ı 2 defa mağlup etmiş bir Alexander Usyk hayatında ikinci profesyonel maçını, o da 12 sene sonra yapacak olan Rico'yla karşılaşmasını kimse kabul etmiyor. Yani çok dengesiz bir, adaletsiz bir mücadele olarak nitelendiriliyor. Ben de öyle nitelendiriyorum. Ama Rico çok acayip bir adam. Çok ağır girdaplardan kurtulmuş bir adam. Tarihin en ağır kickboks mücadelelerinde büyük savaşlar vermiş ve büyük savaşlardan olağanüstü bir şekilde kurtulmuş bir adam. Rico'nun açıklaması var. Onun da 2 eli var, benim de 2 elim var, onun da 2 ayağı var, benim de 2 ayağım var şeklinde bir açıklama yaptı Rico. Yani onu yenebilirim anlamında. Is a man, 2 arms and 2 legs. So for 6 months, that's why I'm here, fully focused, fully prepared, and ready to take this challenge on. Yani 2 el, 2 kol meselesi değil, her boksörde bu var. Ama Rico'nun yıkıcı gücü var mı? Harbiden var. Çok büyük sürpriz olabilir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar, bakın. Şimdi oldu da Rico yendi diyelim. Boks nasıl duruma düşer biliyor musunuz? Eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Ben size söyleyeyim.
Dünyanın tartışmasız en iyi ağır sikleti profesyonel boksa daha yeni başlamış. Hayatındaki ikinci maçı yapacak olan Rico Verhoeven'e yenilmiş. Boks ne ki ya? Kickboksun yanında olmayacak mı? Bir kickboksör her zaman boksörü yenere gelmeyecekmiş. Çok enteresan. Yani bu risk nasıl alınır? Bu risk nasıl alınır? Açıkçası hiç anlam veremedim sevgili arkadaşlar. %98 ihtimal veriliyor Usyk'in kazanmasına. %98 diyorum. İnanılmaz bir rakam. Bu arada %11'de Rico'ya veriliyor. Diyeceksiniz ki 11 ile 98'i topladınız mı çok daha fazla yapar. %100'ü geçiyor ama ihtimaller böyle yapılıyor arkadaşlar. Yani %100 değil, %100'ü geçebiliyor ihtimal. %11'i bu kazanabilir, %98 o kazanabilir diye bir ihtimal olabiliyor. Oranlarda ve böyle istatistik şirketlerinde. Çok enteresan bir konu bu. Gerçekten şaşırtıcı. Eğer Rico kazanırsa boks dünyasının vay haline. Ben size söyleyeyim. Nasıl kazanabilir? Çenesini yakalayabilir mi Usyk'in? Çok zor. Adam Joshua'ya neredeyse hiç yakalanmadı. Fury'e neredeyse hiç yakalanmadı. Dubois'ı 2 kez mağlup etti. İkisinde de knockout etti. Bir tek midesine aldığı bir yumruk sırasında yıkılmıştı. Eğer Rico vücuduna çok sert çalışırsa bir ihtimal var. Oradan yukarıya çıkmaya çalışırsa yine var. Ama yukarıdan aşağı inmeye çalışırsa biraz zor. Yani benim de %99, %98 de değil. Kazanacak diye düşündüğüm isim Usyk. Ancak sevgili boks severler, Usyk 105 kilo geldi tartısında. Daha önce yapılan maçlarda 2 Fury mücadelesinde 101 ve 102 kiloydu. Daha önce yaptığı Daniel Dubois ve 2 Joshua karşılaşmasındaysa tam tamına 100 kiloydu. Onun öncesindeki 3 ağır siklet mücadelesinde de 100 kilonun altındaydı. İlk kez 105 kilo tartım verdi Usyk. Bu rakibinin 117 kilo olmasından kaynaklı bir şey değildir. Çünkü başka rakipleri de o kilolarda geldi ona. Çok ilginç bir konu bu. Sevgili boks severler. Acaba iyi hazırlanmadı mı Usyk? Bu soru işareti olabiliyor. Bir de Joshua'ya eğitim vereceğim diye onun hocası artık biliyorsunuz. Joshua'yı o çalıştırıyor. Tabii ki köşesinde belki başkası bir yer alabilir ama bizzat Usyk Joshua'yı yeni maçlarına hazırlıyor. Temmuz'da bir maçı var. Fury ile de bir maçı olma ihtimali var Joshua'nın. 2 maça da Usyk hazırlayacak onu. O sırada kendi hazırlanmadı. Benim gördüğüm kadarıyla 1-1,5 ay belki hazırlandı. 1 ay falan. Yani Usyk'in bu maça hazırlanma süresi 1 ay falan arkadaşlar. Onun öncesindekiler hep düz koşu, müz koşu falan filan böyle basit antrenmanlarla geçti. Yani Rico'yu aslında çok mu hafife aldı diye de düşünmüyor değilim. Bu konular çerçevesinde durumlar böyle. Karşılaşmanın bu akşam 00:48'de başlayacağı ile ilgili bir bilgi aldım. Ama siz yine de gece 12'den önce ufak ufak hazırlanın. 12'den itibaren de ekran başında olun. Çünkü İngiltere saatini de dikkate alarak biraz hafif geç başlatıyorlar. Mısır biliyorsunuz saat dilimi bize çok yakın. Ama alt maçlar 7-8 gibi böyle başlıyor. 9'da anakart alt maçlar başlıyor. Ama şöyle söyleyeyim, biz herhalde 11.30 gibi Fight Club Türkiye'den canlı anlatıma başlarız. Ve sizler de ekran başında olursanız çok iyi olur. DAZN televizyonu canlı yayınlıyor. Karşılaşma günü kara borsada bilet satışı hala devam ediyordu sevgili arkadaşlar. 44 dolarla 2750 dolar arasında fiyatlarla satıldı. Giza piramitlerinin hemen önünde yapılacak bu tarihi mücadele. Tarihi mücadele olmasının sebebi çok büyük bir kickboksörle, çok büyük bir boksörün karşı karşıya gelmesi dışında Mısır piramitlerinin hemen önünde yapılması. Bir de İstanbul'da Ayasofya Camii'nin hemen yanındaki meydanda da yapılma ihtimali 2027 için Turki Aleyşek'in açıklamasıyla belirdi. Bu bilgilerle birlikte Fight Club Türkiye'nin sonuna geliyoruz. Hepinize selamlar gönderiyorum. Yorumlarda bulunun. Kim kazanır, kim kaybeder, kim nasıl kazanır? Bununla ilgili bilgileri de yazın. Bildirimleri de açın. Fight Club Türkiye'de yüklenen her video anında size bildirim olarak gelsin. Hoşçakalın. Black Bruin
Fight Club Türkiye'yi sundu.